selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ıspanaklı börek yapacağız. Ispanaklarımı doğradım, yıkadım, hazır. Şu anda gördüğünüz gibi ıspanaklarımı hazırladım. Hemen hamurunu yoğuralım böreğin şimdi. Şöyle indirelim aşağıya. Evet, böreğin hamurunu yoğuracağız. Bu böreği hazırlamak aslında çok kolay. Un, su ve tuz gerekli bize. Tuzumuz burada, suyumuz burada ve unumuz da tabii ki de burada. Hemen başlıyorum. Kabımın içine önce su koyuyorum. 2 bardak su koyacağım. 2 bardaktan yapacağım. Bir tepsi börek olacaktır. Şöyle döküyorum. 200 miligramlık su bardaklarıyla 2 bardak sadece su. Başka bir şey değil arkadaşlar. Şimdi bu suyun içine göz ayarı tuzumuzu ilave ediyoruz. Şöyle ne kadar kararını kendi kendinize bilirsiniz. Tuzunu ilave ediyoruz ve şimdi çırpıyoruz. Şöyle bir çırpıcıyla karışsın tamamen. Tuz erisin. Şimdi üzerine un ilavesine geçiyoruz. Unumuzu tabağa koydum. Un ne kadar ele yapışmaz bir hamur olana kadar ilave edeceğiz. Ölçüsü yok ama 6-7 bardak kadar un gidecektir. Şimdi bunu hemen döküyorum. Zaten başlıyorum karıştırmaya. İlk aşamada çırpıcıyla, daha sonra tabii ki de elimizle yoğuracağız. Bakın şöyle çırpıcıyla karıştırdık. Şimdi çıkaralım çırpıcımızı. Elimizle yoğurmaya geçiyoruz. Unumuzdan dökerek yoğurmaya başlıyoruz. Haydi bakalım. Şöyle güzel bir elimizle yoğuracağız. Güzel bir toparlıyoruz. Bakın elimize hamur yapışması kesildiği zaman unu vermeyi azaltın arkadaşlar. Şöyle yumruklayarak hamuru hazırlıyoruz. Güzel bir homojen olmasını sağlıyoruz hamurun. Şöyle kabımızdan çıkaralım. İçindekilerini alalım. Temizleyelim. Tamamdır. Şimdi soframızın üstünde güzel bir şöyle ellerimizle yoğuruyoruz. Hadi bakalım. Bıçakla şimdi hamuru parçalara böleceğim. 4 parçaya bölmem yeterli olacaktır. Şöyle yarıdan ve diğerinde yarıdan 4 tane hamur yapıyorum. 4 beze. Şöyle ölçülerini ayarlayalım. Şöyle büyüklükte avucumuzun aldığı kadar büyüklükte 4 beze yaptık. Şimdi hamurları toparlıyoruz şu şekilde. Elimizin şu maya kısmıyla tamamdır. 4 tane hamurumuzu toparladım. Şöyle. Şimdi oklavayla hamurları tabak büyüklüğünde açacağız. Fazla büyük değil. Şöyle unluyoruz. Hemen oklavamızı alıyoruz. Şöyle tabak büyüklüğünde açacağız arkadaşlar. Çok kocaman değil.
Evet. Şu kadar büyüklükte açacağız. Bu yeterli. Şimdi bu açtığımız yufkayı şöyle kenara koyalım ve diğerlerini açalım. Hemen diğerlerini açıyoruz. Tekrar unlayarak. Evet, dördüncü ve son bezemizi de açıyorum. Tamamdır. Bu da oldu. Şimdi şöyle yufkaları bir yere toplayalım. Evet, şöyle 4 yufkamızı bir yere topladık. Hemen şimdi yufkalarımızın üzerine yağ döküyoruz. Şöyle şu şekilde hemen üzerlerini yağlıyoruz. Biraz bolcana yağlıyoruz ki kolay açılsın. Şöyle hemen elimizle yaydırıyoruz. Bu şekilde güzel yağlayalım. Tamamdır. Bu da oldu. Şimdi yufkaların üzerlerini güzel bir yağladık. Bu şekilde yarım saat bekleteceğiz ki bu yağ yufkaların kolay açılmasını sağlayacak. Bir yarım saat ara veriyoruz ve yufkalarımızın yağı içine alması ve kendini salması için bekliyoruz. Böreğimiz dinlenirken yufkaları, şimdi biz iç malzemesini hazırlayalım. Daha önceden ıspanaklarımı dediğim gibi yıkadım, doğradım, hazırladım. Ispanaklarımız burada. Şimdi içine peynir ilave edeceğim arkadaşlar. Şöyle peynirimizden keselim. Bu bizim kendi yöremize ait bir peynir. Nihaliç peyniri denir buna. Uzar. Yani tostlarda genelde kullanırız. Ama güzel de tadı vardır. Şöyle biraz kestim. Hemen peyniri şöyle rendeliyorum. Güzel bir lezzet katacaktır. Şimdi bu kadar rendeledim. Biraz da bu tuzsuz olduğu için hem eriyeceği için erimeyen peynir koymak istiyorum. Bu da yine bizim yöremize ait sepet peyniri arkadaşlar. Şu şekilde. Bu da sepet peyniri. Biraz daha sepet peynirinden ilave edeceğim. Şöyle bir miktar. Göz ayarı koyuyorum arkadaşlar. Bunların fazla da değil. Şöyle sepet peynirimizden de rendeleyelim. Az ya da çok, evinizde ne kadar varsa onu koyun. Yoksa koymasanız da olur tabii ki de. Şöyle biraz sepet peynirinden de rendeliyoruz. Tamam, bu kadar yeterli. Çok bile oldu. Şöyle yaydıralım. Şimdi biraz tuz ilave edeceğim. Yine göz ayarı ama fazla değil. Sepet peynir gerçi tuzlu. Onun için çok koymuyorum. Ve bir miktar da sıvı yağ döküyorum. Ne kadar dökeceğiz? Şöyle bir çay bardağına yakın. Çünkü börek genelde yağı sever arkadaşlar. Güzel olmasını istiyorsanız bol bol yağlayın. Ellerimiz temiz. Yıkadık, hazır. Ve hemen şöyle büyük tencerenin içine hazırladım zaten. Karıştırıyorum. Ispanakları çiğden kullanacağız. Çok lezzetli oluyor bu şekilde. Ben kavurmuyorum, pişirmiyorum. Şöyle bakın, karıştırarak. Zaten gördünüz mü? Yarı yarıya azalmaya başladı. Yağ ve tuz yumuşattı ıspanağımızı ve azalttı. Körpecik zaten ıspanaklar.
Bakın güzel bütün malzemeleri birbirine karıştırıyoruz ve iç malzememizi hazırlıyoruz. Kış bitmeden yapalım şöyle dedim. Bir ıspanak böreği misler gibi ayrıntılı bir tarif vereyim de herkes yapsın. Bu arada kanalıma abone değilseniz de abone oluverin. Bir zahmet ki en güzel videolarımdan haberdar olun arkadaşlar. Bakın güzel bir karıştırdık. Gördünüz mü şu anda? İyi bir karıştırdık. Şöyle yarı yarıya azaldı. İç malzememiz de hazır. Evet. Bezelerimizi beklettik yağda. Bakın şöyle baktığınız zaman açılıyor. Şöyle uzun uzun olmaya başladı. Demek ki iyice aldı yağı içine. Yufkalarımız hazır olduğuna göre hemen elimizle açacağız. Masanın üstüne bir çarşaf yayacağım, hazırlayacağım ve yufkaları açmaya başlıyoruz. Haydi bakalım. Hemen başlıyoruz. Şöyle bir çarşaf var temiz. Yani yıkanmış olsun ki tertemiz. Hemen şu masanın üstünde açıvereceğim arkadaşlar. Şöyle yayalım. Hadi. Çarşafımızı bu şekilde yaydık. Hemen hamuru getirelim. Hemen bir tane yufkayı aldım ve çarşafın tam orta yerine bakın arkadaşlar. Şöyle bırakıyorum ve açmaya başlıyorum. Sofra bezinin üstünde açabilirsiniz aynı şekilde. İlla masa olması şart değil. Açabildiğiniz kadar, ne kadar büyüklükte açabilirseniz açın arkadaşlar. Bakın bayağı beklettik ve hamur iyiden yumuşamış ve açılma zamanı gelmiş. Bu şekilde çekeceksiniz. Başka bir şey yok. Usul usul yavaş yavaş. Açabildiğiniz kadar açacaksınız. Bu börek çok güzel oluyor. İncecik olduğu için aşırı lezzetli oluyor arkadaşlar. Bakın ben şimdi ne kadar açabilirsem açacağım. Yırtılana kadar, yırtılsa bile zarar etmez. Çünkü yuvarlayacağımız için hiçbir sorun olmaz arkadaşlar. Her bir yanından yavaş yavaş esnetiyoruz yufkayı. Döne döne kalın yerlerini çeke çeke esnetiyoruz. Bakın şöyle nasıl desem masanın üstü kadar açılmaya başladık. Şu kenarlar genelde kalın kalır. Oralardan çektirirseniz yavaş yavaş zaten açılacaktır. Şöyle bayağı bir büyük açtık arkadaşlar. Daha alt tarafları uzamaya bile başladı. Tamamdır. Bu kadar yeterli. Yeteri kadar incelttik. Şöyle gösterelim. Bakın yufkayı şöyle gösteriyorum. Gördüğünüz gibi çarşafın renkleri aşağıdan belli oluyor. Ne kadar ince olduğunu görüyorsunuz işte. Böyle ince bir yufka olacak. Hazır. Şimdi hemen malzemesini koyacağız. Şöyle biraz şu sarkan kısımlarını içe katlıyoruz arkadaşlar önden. Şu şekilde. Ve bu malzemeden şöyle döküyoruz. Böyle her tarafına da serpebilirsiniz. Böyle tek bir tarafa döküp yuvarlayabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Tek bir tarafa dökeceğim. Çünkü ince olduğu için çok fazla yırtılacaktır. Bu şekilde bakın. Şimdi hazır. Hemen şöyle ilk önce elimizle buradan toparlayalım ki hemen çarşafın bir kısmını kaldırıyoruz ve bu şekilde yuvarlıyoruz. Bakın. Çok kolay. Ve aşırı fısır fısır kabaran, aşırı lezzetli bir börek yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. İşte bu şekilde toparladık, yuvarladık. Hemen tepsimizi alıyorum. Şöyle fırın tepsisine koyacağım. Biraz yağ döktüm içine. Hemen yağlayalım. Ellerimiz zaten yağlı. Hazırladığımız böreği şu şekilde yuvarlıyoruz. Bakın
olduğu yerde toparlayın gitsin. Bakın. Hop, çok güzel. Hemen tepsimize bir tanesini hazırladık. Tabii ki de koyuyoruz tam orta yerine. Şöyle gösterelim. Bir tanesini hazırladık. Bir yufkayı açtık. Şimdi diğerlerini de hep birlikte açalım. Evet, böreği hazırladım arkadaşlar. 4 yufkadan tam bir tepsi hazır oldu. Şimdi böreğin üzerine biraz sadece yağ süreceğim. Başka bir şey değil. Yumurta falan sürmüyorum. Şöyle fırçayla da hafif hafif bastıralım. Çünkü çok ince yufkalar yırtılıyor arkadaşlar. Şöyle hafifçe hemen yağsını da sürüyoruz. Ve böreğimizi hazır etmiş olduk. Evet, böreğimiz hazır. Hemen şimdi fırını çalıştıralım. 200 derece fırında kızartacağız arkadaşlar. Fırınımı çalıştırdım. 200 dereceden aşağı indirmeyin derecenizi. Benim fırınım devamlı çeker. Derecesi bozuk ama size tavsiyem 200 dereceden aşağı düşürmeyin. Yüksek ısıda böreğimizi pişiriyoruz arkadaşlar. Hemen kızdı benim fırınım. Veriyorum ve kızarmasını bekliyoruz. 30-35 dakika içinde börek zaten kızaracaktır. Evet, böreğimiz kızardı. Hemen fırından alalım. Hop. Evet, gördüğünüz gibi böreğimizi nar gibi kızarttık arkadaşlar. Çok güzel. Öf, el bir yanda. Süper oldu. Şöyle size yakın plandan hemen göstereyim. Çok az suyla ıslatacağız. Üzerine şöyle birazcık su gezdiriyoruz. Bakın çok az. Şimdi bu sıcaklıkta bu hemen buhar olacak arkadaşlar. Hemen üst kısma sadece bakın. Üzerine de tepsi kapatıyoruz ve bu şekilde buharlanmasını bekliyoruz böreğimizin. Bu şekilde 10 dakika böreği bekletiyoruz. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, böreği biraz beklettim. Çok güzel oldu. Hemen şimdi kesiyorum böreğimi. Şöyle böreği dilimleyeceğiz. Bu şekilde dilimliyoruz. Parça hemen dilimleyip tadına bakalım arkadaşlar. Tamamdır. Hemen tabağıma alalım. Hemen biraz alıyorum börekten. Şöyle böreğimizi gösterelim.
Süper oldu yalnız. He. Bakın ıspanaklar içinde. Çok güzel bir börek hazırladık. Hemen şimdi böreğin tadına bakalım. Hazırlamış olduğumuz ıspanaklı böreğin tadına hep birlikte bakıyoruz. Tüm videolarımda olduğu gibi bu böreğin tadına bakmaz mıyım? Mis gibi bakarım. Hiç çatal falan da almadım ama böyle iyi vereceğim. Süper olmuş arkadaşlar. Tuzu tam yerinde. Tam ayar atmışım. Oo, lokum gibi. Süper. Bu kadar yeterli. Tabii ben sizin tadına, tuzuna bakmak için kuru kuru yiyorum. Yani yanına bir içecek yok. Ama birazdan çayı yapacağım. Ya da ayran olabilir. İstediğiniz bir içecekle bu böreği tüketebilirsiniz. Karnınızı tok tutabilecek harika bir börek yaptık arkadaşlar. Püf noktalarını adım adım gösterdim size. İnşallah siz de yaparsınız. Eşinize, dostunuza, çoluğunuza, çocuğunuza, çocuklara yapın. Çok faydalı. Büyümeleri için ıspanak biliyorsunuz aşırı derecede faydalı. Yapın. Aşama aşama gösterdim. Zaten hiçbir gizli saklı yok. Yaparsınız garanti. Şimdilik videomu burada bitiriyorum. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz arkadaşlar? Kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Açarsanız en güzel videolarımdan hemen haberiniz olacak. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yine güzel özel tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.